Atlantis battıysa nerede? Atlas Okyanusu'nun zemininde, özellikle Florida'ya yakın bölgelerde. Bunlar Atlantis ve 20 noktasında kesinliği olmayan bulgular, tektonik hareketler. Bu kıtayı bütün bu hikayeler bugün dünyamızın mevcut şekillenmesinde nasıl rol oynamış? Şimdi başlangıçta hiçbir ilgisi yok gibi gözüküyor. Fakat bayağı ilgisi var. Merhaba değerli izleyiciler. Şira Yayınları YouTube kanalına hoş geldiniz. Hocamla bir kere daha buluştuk. Ve neden buluştuk? Çünkü önceki programda hakikaten çok kıymetli bilgiler aktardı kendisi ve sizler de teveccühte bulundunuz. Program gerçekten güzel bir izleme ve yorumlarla beraber burada desteklemiş oldunuz. Ve o programda aslında konuştuğumuz konu 1000 yıldır konuşulan çok ilginç bir konuydu. Hikmet Hocam da bu konuya dair gerçekten kıymetli bilgiler aktarmıştı. Bugün de benzer bir şey yapacağız. Bugün de ta Platon'dan beri konuşulan bir konuyu ele alacağız. Atlantis ve Mu konusunu ele alacağız. Hocam bakalım neler anlatacak. Burada ilginç noktalara da değinmeye çalışarak bunu ele alacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Merhabalar hocam. Hocam Atlantis ve Mu'yu böyle çok gelenekselleşmiş bir noktası var ya hani ya bunlar fazla bir kaynak bulunmuyor bu konuda. Dolayısıyla çok spekülasyona da açık bir konu. Çok doğru. Ama bugün artık yeni çalışmalarda acaba şu da olabilir mi? Acaba bu da olabilir mi? Acaba hakikaten bunlar neredeydi bu medeniyetler vesaire? Bu noktaları da çok fazla ele almaya başladık. Sizin böyle bir genel giriş noktasında Atlantis ve Mu'yu nasıl görüyorsunuz hocam? Şimdi önce bazı tarihi gerçeklerden başlayalım isterseniz. Tabii. Şöyle ki, tersinden başlayacak olursak çünkü tarihte hep Atlantis ön plana çıkmış. Bu sonradan Evet. hikayeye Batı literatüründe de eklenmiş. ağırlıklı Atlantis konuşulur. Evet. Atlantis esasında bu konuyla ilgilenen birçok yazar, araştırmacı Atlantis konusunda sanki bir dönemden önceki başka bir dönem gibi bahsederler. Sanki arada bir duvar vardır. Atlantis sonrası ve Atlantis zamanı gibi bir Sanki arada Nuh duvar tufanı var. öncesi sonrası gibi. Aynen öyle. Nuh tufanıdır bu duvar. Tufanda Atlantis batmıştır. Bu sadece bir kıtanın batışı değildir. Bir medeniyetin sonudur adeta. Peki bu düşünceye nereden gelmiş? Bakmışlar ki dünyanın her tarafında coğrafi açıdan hiç irtibatı olmayan farklı kıtalarda benzer mimari yapılar var. Benzer kültürler var. Benzer anlayışlar var. Benzer hikayeler var. Bunların bir kökeni olması lazım diye düşünmüşler. Amerika'daki hikaye Asya'daki hikayeyle aynı. Ve Mısır'daki hikayeyle aynı. Afrika'daki hikayeyle aynı. Arada kocaman bir Atlas Okyanusu var. Atlas Okyanusu'nu geçebilecek gemi o dönemde yok ki. Platon'un yaşadığı dönem milattan önce 6. yüzyıl. Pardon özür dilerim 4. yüzyıl. 6. yüzyıl onun hikayeyi dinlediği anne tarafından akrabası olan Solon'un yaşadığı dönem. Şimdi burada Solon'dan dinlediği bir hikayeyi anlatır. Hikayede Solon, Mora Yarımadası'nda kuzeyine doğru olan bir kentten Mısır'a gitmiş. Mısır'ın Nil'in deltasında yer alan Sais denilen bir kentte Saisli Mısırlı rahiplerle konuşmuştur. Bu konuşmada rahipler ona öyle şeyler aktarmışlardır ki bugün bile böyle bir şeyi eğer hayal ettiyse Platon nasıl hayal gücüdür bu? Ne kadar ilginç bir hayal gücü. Çünkü anlattığına göre Solon'dan Kritias'a, Kritias'ın da kendi Platon'un Kritias kitabının adı da Kritias. Kritias kitabında Kritias'ın ağzından Solon'dan dinlediklerini Kritias aktarır. Aktarılanlar şunlar. Mısırlı rahipler Solon'a derler ki sizin anlattığınız hikayeler çocuk masalından farksız. Şimdi ben bunu ilk okuduğum zaman ne demek istiyor diye ben de merak ettim. Mesela diyor siz diyor Helios'un oğlu Phaeton. Burada çok ilginç. Phaeton kelimesi de güneş tanrı olarak bilinen eski Yunan'da Helios'un oğludur Phaeton. Phaeton babasından bir gün arabayı çalar. O isim oradan mı geliyor? Evet. Ondan sonra dizginleri tutamaz. Araba yanan güneş arabası dünyaya doğru yaklaşır ve dünyanın üzerini kavurur. Mısırlı rahipler Kritias'a derler ki siz bunu bir masal gibi anlatıyorsunuz. Halbuki bu bir takım yanan göktaşlarının dünyaya düşmesini sembolize ediyor. Yani milattan önce 4. yüzyılda Platon eğer diyelim ki
Solon'dan Critias vasıtasıyla bu hikayeyi dinlemedi. Sadece hayal etti, yazdı. Farz edelim ki öyle olsun. Farz edelim ki gerçek olsun. Burada yine geçen konuşmamızdaki gibi ister hayal olsun, ister gerçek. Sonuçta anlatılan hikaye o dönemde bir insanın sembolizmi kullanması konusunda çok çarpıcı. Evet. Yani siz gök taşlarıyla bu Helios'un oğlunun ateş arabasına binip dünyaya gitmesinin şeklinde sembolize etmesi ve Critias'ın ağzından Mısırlı rahiplerin, Sais'te yaşayan rahiplerin bunu sembolizmden çıkararak gerçek bir olayı anlatması. Bu çok şaşırtıcı. Hocam bu bana hep şöyle gelmiştir. Yani çok klişe bir örnektir ha. Mesela 1000 yıl önce, 1500 yıl önce o dönemin insanları mesela bir uçak görselerdi. Ya bunu nasıl algılayabilirlerdi ve anlayabilirlerdi ve anlatabilirlerdi? Şimdi hep bu örnek aklıma gelir. O yüzden geçmişteki bazı böyle bizim bugün sanki sihirmiş gibi gördüğümüz ya da geçmişteki anlatılardan öyle gördüğümüz şeyler sanki bu manada irdelendiğinde başka bir noktaya oturuyor gibi. Yani 1000 yıl önce uçak gören adamın onu nasıl anlattığıyla alakalı gibi geliyor bana biraz. Bilmiyorum ne dersiniz? Bu söylediğiniz bana şunu hatırlattı. Mevlana Şems'le konuşmalarında Şems için bana avucunda dünyayı gösterdi der. Ben size cep telefonumdan interneti açsam, Avustralya'da sörf yapan sporcuları göstersem, avucumda size dünyayı göstermiş olmayacak mıyım? Tabii ki. Yani esasında bir zamanlar büyü ve sihir denilen şeyler bugün teknoloji sayesinde artık doğal, gayet hayatımızın, yaşamımızın bir parçası halinde. Kesinlikle. Ama bundan çok değil, 100 yıl önce, böyle hadi 150 yıl önce diyelim, cep telefonunu gören bir kimse uzaylılar mı getirdi falan. Tabii o Çok direkt büyücü falan diye böyle muhtemelen de yakılırdı yani. Öyle bir şey görseler. doğru. Ya da korkardı insanlar. Yani Doğru. tahayyül etmeye çalışıyorum. Orada öyle bir şeyle karşılaşıldığında ne olur diye. Ama şu an insanlık öyle şeylerle karşılaşıyor ki mesela artık hiçbir şey ona wow gibi gelmemeye başladı. Hele hele sanal gerçeklik ortaya Kesinlikle, çıktıktan sonra. kesinlikle. Yani o bilmiyorum sanal gerçeklik şeyini deneyimleyen var mı izleyicilerimiz arasında? Çok basit, ilkel düzeyde şu an sanal gerçeklik ve giyilebilir teknolojiler. Ona rağmen beyninizi kandırıyor ve size orada mesela bir uçurum kenarında yürütürken o korkuyu yaşatıyor. Yani bu acayip bir şey ve bu ilkel seviyesindeyken bile. Benzetmeyelim de ne yapalım? Çok benziyor. Doğru. Yani benzer şeyleri aslında bu noktada da görebiliyoruz ama orada Platon'un bu anlatısında sanıyorum Atlantis'e dair ilk anlatı bu. Solon'dan dinlediği hikayeyi Platon dışında başka kimse de dile getirmiş mi? Milattan sonra 1. yüzyılın sonlarında yaşamış bir biyografi yazarı var. Yine Mora Yarımadası'nda yaşamış. Ama arada 500 yıl fark var Platon'la. Bu kişinin adı Plutark. Plutarkos. Biyografisinde Solon'dan bahsetmiş. Ve aynı Platon gibi o da Solon'un anlatılarından bahsetmiş. Dolayısıyla çapraz karşılaştırma yaparsak Platon'un anlattıkları tamamen hayali gibi değil. Ya da aynı hayali kendine Plutarkos da kaptırdı belki. O da olabilir. Ama öyle gibi değil. Biraz önce konuşmanın başında söylediğim gibi ortak noktamız şu. Dünyanın her yerinde kültürel benzerlik içerisinde olan birbirini tanımasa da mimari yapılardaki benzerlikler, hikayelerdeki benzerlikler ortak kaynağı nedir? Bunlar birbirini duyabilecek, birbirini görebilecek halklar değil o dönemde. En azından bize anlatılan o günkü teknoloji seviyesinde olabilecek şeyler. Mümkün değil. O bakımdan biraz önce hani Helios'un oğlu Phaeton'dan bahsetmiştim. Günümüzde farklı araştırmacılar var. Mesela Graham Hancock diye bir yazar vardır. Türkçe'ye çevrilmiş 2 tane kitabı var. Birisi Tanrıların Parmak İzleri, öbürü de Tanrıların Büyücüleri olarak Türkçe yayınlandı. Graham Hancock buzul çağlarının bitişini tufan ve sonraki Halosen dönemin yani şimdiki iklim kuşağının başlangıcını bir sınır olarak gösterir ki bu bilimsel olarak doğrudur. 14 bin yıl önce dünyanın aşağı yukarı Karadeniz'in kuzey kıyılarından Odessa'yı düşünelim. Oradan sanki dünya bir insanın başıysa başına bir bere geçirmiş gibi 400 metre kalınlığında buzul var. Bu buzul Milankovic döngüleri adı altında bir 120 bin yılda bir değişen bu buzulların erimesi ve tekrar buzların oluşumu
şeklinde bir döngü vardır. Biz esasında halen bu döngünün içindeyiz. Bunun sebebi çok kısa bahsetmemi ister misiniz? Lütfen. Şöyle, esasında Milankovic döngüleri 3 tane döngüden bahseder. Bir tanesidir bu. Satürn ve Jüpiter gibi büyük gezegenlerin çekim gücü sebebiyle Dünya Güneş'in etrafında dönerken elips olan yörüngesi daha böyle topatan kavunu gibi uzar. Ve belli bir dönemde Güneş'ten çok uzaklaşır. O yüzden o dönemde kışlarla yazlar arasındaki ısı farkı çok aşırı olur. O yüzden kışın o kadar soğuk olur ki buzul kütlesi oluşmuştur dünyanın üzerinde. Bu dünyanın aksını da farklı olmasına sebep olur. Bir nevi eğik olmasına, daha eğik olmasına sebep olur. Şu anda şunu biliyoruz bilimsel olarak. Dünyanın aksı 21.2 ile 25.5 arasında gidip geliyor. Biz 21.2'ye doğru gidiyoruz. 21.2'ye doğru gidiyoruz. Aşağı yukarı oraya gelmemize de 10.000 yıl var. Çünkü esasında normalde bu aks kayması 41.000 yılda bir oluyor. Bu demin söylediğim döngüden farklı ikinci Milankovic döngüsüdür bu. Senelik değişim oranı 5-6 santimdir. Son yıllarda sanki bir hızlanma var bu konuda gibi. Bunlar hayali şeyler değil. Demin bahsettiğimiz yoruma açık konular. Ama şu konuştuğumuz yoruma açık değil. 120 bin yılın sonunda yeni bir buzul çağına girme ihtimali var. Bu hipotezi destekleyen ciddi bilimsel bir zemin var. Bu bilimsel bir gerçek. Bütün bunları bir araya getirdiğimiz zaman eskiden bir buzul tabakası vardı. Buzul tabakası birdenbire eridi. Graham Hancock'un hayali şu. O dönemde dünya bir asteroid bombardımanına maruz kalıyor. Ve kuzeydeki buzul tabakası normal döngüsünün dışında çok hızlı eriyor. İlk başta eğimi sebebiyle o zaman Kuzey Kutbu, Kuzey Amerika. İlk başta o büyük buzulun ortasında bir deniz oluşuyor. Sonra kenarda onu tutan krater gibi düşünün. Buz duvarları da eriyor. Ve buz parçaları bütün okyanuslara, denizlere yayılıyor. İşte bu noktada sular dünya çapında her yerde 140 metre yükseliyor. 140 metre. Bu bir hayal değil. Bu bilimsel bir gerçek. Bunun izleri var. Jeolojik olarak bunu tespit edebiliyoruz. Hatta deniyor ki başlangıçta öyle bir dalga geldi ki sular 140 metre değil, 600-700 metre. İlk şeyde yani ilk etkide. Evet. Hatta bu konuda aklıma takılan bir şey vardır. Göbekli Tepe ve o bölgedeki yükseklik 740 metredir. O bölgede taşların üzerinde izleyicilerimiz bilir deniz kuşları vardır. Ya karanın bu kadar içerlerinde Tabii ve bu kadar yüksekte. bu kadar yüksekte 740 metre yükseklikte Deniz deniz ne- kuşunun ne ilgisi var? Hocam ona şeyi diyorlar biliyorsunuz. Orada bazı farklı hayvanların şeyleri de bulundu ya. Burada bu hayvanlarda işte adaklar yapılıyordu veya başka bir şeyler yapılıyor falan. Bu şekilde açıklamaya çalışıyorlar da yine o deniz kuşu olayını Evet, deniz kuşu okutamıyor ayrı. yani. Hani diğerlerine hadi tamam oldu dediniz ama deniz kuşu olayı farklı tabii. Göbekli Tepe'nin esasında bu konuya girmişken daha sonraki sohbetlerimiz için bir ön giriş olsun diye söylüyorum. Esasında çok net Göbekli Tepe bir evcilleştirme merkezidir. Gerek tarım açısından gerek hayvancılık açısından ilk sanayi devriminden önceki ilk tarım ve hayvancılık devriminin başlangıcı gibi düşünün. Avcı toplayıcı olan insanlar ayrık otlarından tahılları tek tük oradan buradan yaban tahıllarını toplayacağına en iyi tohumları seçip onları ekip dayansın diye bir de bira yapıyorlar. Yani Tarihi geriye atıyor aslında. Evet. Klasik tarihi. çok buraya girmek istemiyorum çünkü konumuz Atlantis Mu. Hocam o zaman Mu'ya geçelim biraz. Tamam. Yine Atlantis'e de yine döneceğiz tabii de. Şimdi Atlantis'i anladık. İlk çıkış noktası Platon'un o anlatıları vesaire. Burada. Peki Mu nereden çıkıyor? Mesela dediğim gibi Batı literatüründe daha çok hep Atlantis konuşulur. Tabii Mu da konuşuluyor ama Mu ile alakalı kimsenin bence doğru düzgün noktada ciddi bir fikri yok.
Hani nereden kaynaklanıyor, nasıl bu şey yerleşmiş, buna dair mesela neler var? İlk çıkış kaynağı en azından. Öncelikle Muğla'ya ilgili şunu söylemek lazım. Atatürk'ün yaptığı çok ciddi ve derin araştırmalar var. O zamanlar Tahsin Bey'i Meksika Büyükelçiliğine ataması, Tahsin Mayatepe. sonradan kendisine Maya Tepek ismini vermesi. Çünkü Maya dilinde Türkçe ile benzer anlam ve fonetik yapıda olan bazı kelimeler var. Tepe bunlardan bir tanesi. Maya kelimesi de benim çok dikkatimi çekmiştir. Asya'daki özellikle Türkmenistan, Özbekistan gibi bölgelerde Maya ismi çok yaygındır. Atatürk de Tahsin Bey'e Maya Tepek diye bir soy isim takmış. Soy isim kanunun yeni çıktığı dönemde 30 yıl etrafındaki aslında. sevdiği insanlara isim takarken Tahsin Bey'e de böyle bir isim takmış. Tahsin Bey Meksika'ya gittiği zaman eski kültürleri, eski dilleri araştırmış. Orada William Niven isminde bir araştırmacının raporlarına denk gelir. Ve William Niven zannediyorum 2500 civarında eski Maya tableti bulmuştur. Bunların bir bölümlerini Tahsin Bey fotoğraflarını çeker. Asya'da başka bir takım kültürlerin yazılarıyla benzer yazılara sahiptir William Niven'ın bu bulduğu tabletler. Bir de bir İngiliz binbaşı vardır. 1800'lü yıllarda Tibet'te Nakal rahipleri denilen bir rahip grubundan onların Mu kıtasından geldiklerini anlatan hikayeler dinlediğine dair. Atlantis battıysa nerede? Evet, bir takım Atlas Okyanusu'nun zemininde, kıyı bölgelerinde, özellikle Florida'ya yakın bölgelerde bir takım izlerden, bir takım yollardan ama bunlar Atlantis mi değil mi noktasında kesinliği olmayan bulgular. Peki başka bir bakış açısıyla konuya bakabilir miyiz? Yani demek istediğim şu. Acaba tektonik hareketler bu kıtayı yer kürenin altına gömmüş olabilir mi? Yani Bir şey denizin altına değil gözükmediğine de. göre. Denizin altına değil. Yer kabuğunun altına. Tektonik hareketlerde aşağı yukarı tektonik hareketlerin ne şekilde olabileceğine dair simülasyon çalışmaları yapıldı. Dünyanın yaşı 14,5 milyar yıl. İlk yer kabuğu oluşumundan sonra tektonik plakanın hareketlerinin ne şekilde olduğu hakkında simülasyon çalışmaları yapıldı. Ben buraya onu ilave etmek istiyorum müsaadenizle. Bu simülasyonda görüldüğü gibi yıllar içerisinde bu hareketler o kadar dünyanın şeklini değiştirmiş ki bütün kıtalar tek bir bütün halindeymiş. Bütün karalar yekpare. Yekpare. Buna Pangaea deniyor. Bu Pangaea kıtası aşağı yukarı 120 milyon yıl önce ayrışmaya başlamış ve bugünkü haline alması aşağı yukarı 20 milyon yıl önce. Bu tektonik hareketlerin bir bölümü de ayrışma sırasında Afrika ile Avustralya birbirinden ayrılırken aradan bir parça kopuyor. Bu bilinen bir şey. Ve hafif dönerek kuzeye doğru gidip Asya bloğuyla çarpışıyor ve sıkışıyor. Bu sıkışma sırasında Himalaya dağları yukarı doğru çıkıyor. O kadar büyük bir basınçla geliyor ki Himalaya Dağı. Bunun yanında ilave bir parça olabilir belki diye düşünüyorum. Bu da çarpıştığı zaman yukarı doğru çıkmamış da müsaadenizle bir de şöyle bir simülasyon videosu size göstermek istiyorum. Burada da kıta kaymaları sırasında okyanusların tabanındaki yer kabuğu çok incedir. Ve okyanusların ortasından geçer kıtaların birleştiği yerler. Buna Mid-Ocean Ridge denir. Lav oradan o ridge boyunca dışarı doğru çıkıp kenara doğru daha doğrusu tektonik plakaları kenara doğru iter. Ve bu halen bugün de devam etmektedir. Kıtalar sürekli yılda 5-6 santim yer değiştirir. Hatta bunun simülasyon çalışmaları da yapılmış. 200 milyon yıl sonra tekrar kıtaların tek bir parça haline bir araya geleceğine dair simülasyon çalışması. Onu da
müsaadenizle göstermek istiyorum. Tibet'i unutmayalım hocam. Tamam. Oraya da dönelim. Tamam. Yani o Tahsin Mayatepe'nin yaptığı araştırmalardan daha öncesine gitmiştiniz orada. Atatürk Churchward'ın notlarını da çok incelemiş. Muğ kıtasının varlığı konusunda ve insanların kökeninin Asya'ya Muğ kıtasından geldiğine ne dair dil ortaklığının acaba bundan mı oldu diye. Çünkü Muğ kıtası Pasifik'in ortasında. Paskalya bir ucu ve Asya'ya yakın olan kısmı bir ucu. Bir kısmı Asya'ya geçti, bir kısmı Güney Amerika'ya mı geçti diye düşünmüş batma sırasında. Tahsin Bey o yüzden dil benzerliği var mı diye Güney Amerika'ya gönderme sebebi o. Şuraya da gelelim istiyorum hocam. Şimdi bu konuştuklarımız tabii hem bilimsel literatür hem işte Platon'dan süregelen anlatılar vesaire böyle bir tablo karşımıza çıkarıyor. Peki teolojide buna yönelik işaretler var mı? Mesela İslam literatürüyle başlayabiliriz. İslam literatüründe bu Atlantis ve Mu ile alakalı işaretler var mı? Şöyle var. Popüler araştırmacılardan Hamza Yardımcıoğlu'nun Serhat Bey'le, Serhat Ahmet Tan'la yaptığı söyleşilerde, Hakan Yedican. da yaptığı söyleşilerde hepsi ayrı ayrı kıymetli, çok değerli araştırmacılar. Kesinlikle. Kur'an'da Ad kavmi diye bir kavimden bahsedilir. Fecr suresinin 6, 7, 8, 9, 10 hatta 11. ayetine müsaadenizle Tabii ki hocam. notlarıma bakacağım. Fecr suresi. Fecr suresi 6. ayetten itibaren. Fecr suresinin 6. ayeti şöyle diyor. Görmedin mi Rabbin ne yaptı Ad kavmine? 7-8. Ülkeler içinde benzeri yaratılmamış olan sütunlarla dolu İrem'e. 9. Vadide kayalara oyarak şehir yapan Semud'a. 10. Kazıklı Firavun'a. 11. İşte bunların hepsi ülkelerinde azgınlık etmişlerdi. 6. ayette Ad kavminden bahsediyor. Hamza Yardımcıoğlu ve Hakan Yedincan'ın çok güzel bir videoları var. Burada Ad kavmine Atlant şeklinde isim vermişler. Onlar Atlantis'te yaşayanlardı bu ayette geçen diye yorum yapmışlar. Özellikleri de benziyor aslında. Yani anlatılan Atlantis için anlatılan ve Ad kavmi için anlatılan özellikler de çok benziyor buna. Aynen öyle. Gerçekten çok benziyor. Burada yani bir Kur'an'dan alıntı yapacak olursak bunu düşünebiliriz. Atlant yani At ülkesi, At kara parçası, Scotland gibi. En son bölümde Kazıklı Firavun'dan bahsediyor. Kazık dediği çok net. Obelisk'ten bahsediyor. Çünkü Mısır dediğiniz zaman ilk aklımıza gelen şeyler obeliskler. Bunlar obelisk tam bir toprağa saplanmış kazık görüntüsünde bir Tabii dünyanın her yerine de dikildiği üzere. dağıtılmış tabii bu popüler olduğu için Vatikan'ın ortasına dikilmiş. İstanbul'da da var. İstanbul'da Sultanahmet'e konmuş evet. Hocam bir de şunu sormak istiyorum. Merak etme. O biraz aklıma takıldı benim. Bu Atlantis ve Mu'dan bahsederken hani bizim İslam literatüründe de Kur'an'da da çok bahsettiğimiz o Zülkarneyn. Evet. Şimdi Zülkarneyn'in misyonuna baktığımızda orada aslında bir zaman yolcusu gibi bir şey de görüyoruz. Ve çok büyük olaylarda müdahil olduğunu tahmin edebiliyoruz. Çünkü anlatılar o yönde. Peki bu Atlantis ve Mu konusunda da acaba Zülkarneyn'in bir dahli olmuş olabileceğini düşünüyor musunuz? Siz hiç araştırmaların sırasında böyle bir düşünceye kapıldınız mı mesela? Ben Zülkarneyn konusunda hep şunu düşündüm. Yaradan'ın görevlendirdiği bir varlık. Onun isteklerini yerine getiren, zaman içerisinde yolculuk yapma özelliği olan bir varlık olarak Zülkarneyn esasında kelime anlamı iki boynuzlu anlamına geliyor. Başka efsanelerde de buna benzer varlıklar oldu. Mesela Serninos, İskandinav mitolojisinde yeşil adam. İskandinav mitolojisinden İngiliz hikayelerine aktarılmış bir şahsiyet var. Şimdi bütün bu hikayeleri, Atlantis, Mu'yu hepsini bir araya getirirsek bir sürü şeye konuştuk. Bunlar bir bölümü gerçek olabilir, bir bölümü hayal olabilir. Bu gerçekle, hayalle, insanların düşünceleriyle, inançlarıyla alakalı bir konu. Fakat bir gerçeklik var. Atlantis battıktan sonra çok net olan bir hikaye vardır. İlk kolonizasyonu Mısır'dır. Peki, ilk kolonizasyonu... Rahiplere de o bilgi oradan mı gitti acaba? Isis ilk kurulan tapınaktır ve Isis öğretileri o tapınakta Nil Nehri'nin kenarında bir adacıktadır şu anda. Taşınmıştır esasında. Nil Nehri'nin akışı düzenlenirken korumak maksadıyla taşınmış olan bir bölgedir. Ada şeklinde kenarda durur. İkincisinden Totu
olduğu söylenir. Totun mabedi olduğu söylenir. Tapınağı olduğu söylenir. O dönem tanrı krallar, yarı tanrı krallar ve firavunlar, insan krallar şeklinde sınıflandırılmıştır. Tanrı krallar, tüm Mısır dini onun üzerine kuruludur. Yarı tanrı krallar sanki Mezopotamya mitolojilerinden kopup gelmiştir. Gılgamış gibi. Gılgamış bir yarı tanrıdır. Annesi tanrı, babası insandır mesela. Onun gibi. Yunan mitolojisinde de buna benzer hikayeler çok var. O yani Zeus'un hikayeleri anlatmakla bitmez. Çok çapkın olduğu çok Hocam tatlı. şekilden şekile giriyor. Mısır esasında Atlantis'in bir uzantısı olduğu var. söylenir. Ve belli bir noktaya kadar Royal Blood olarak tanımlanır. Kraliyet. Tanrı krallar. Ve bu Royal Blood ta gelir milattan sonraki yıllara kadar, milattan sırasına kadar, ne zamana kadar aşağı yukarı Sezar, milat sırasında Sezar'a kadar gelir. Ama Sezar döneminde artık Roma Mısır'ı o kadar yıpratır ki Mısır'ın o şaşalı dönemleri artık yoktur. Ve Royal Blood ortadan kaybolur. Bunu bazı kişiler bu Royal Blood'ın kaybolmasını farklı şekillerde hikayeleştirmişlerdir. Bazıları o Royal Blood oradan girmiştir bir tarafa, başka bir yerden çıkmıştır. Bir de bakmışsınız karşınızda kutsal kan, kutsal kase gibi şeyler var. Kutsal kan, kutsal kase hikayesi İsa'nın soyudur veya İsa'nın kanıdır. Başka türlü düşünenler de var. Eğer İsa'nın kanı, soyu devam ettiyse bunun da bir anne tarafı olması lazım diye Maria Magdalena. Tabii. Maria Magdalena'nın kökenine bakıyorsunuz. Sur kentidir. Sur kenti neresidir? Sur kralı Hiram'ın kurduğu şehirdir. Sur bölgesinde yerleşen kavim kimdir? Bünyaminoğullarıdır. Bünyaminoğullarının ne önemi var tarihte? Hikayeler hikayeleri kovalıyor bakın. Kesin. Sonunda yine Royal Blood bir yerden ortadan kaybolur. Bir de bakarsınız Avrupa'da meydana çıkar. Ve o Royal Blood bir de bakarsınız Merovingiler, Karolingiler ve hanedan Avrupa kraliyet hanedanlarıyla bir bağ kurarak insanların yüzlerce yıl boyunca İsa'nın soyuna biz boyun eğiyoruz diye yönetilebilmelerine sebep olur bu hikayeler. İster hayal olsun, Atlantis, İstimor kıtası, ister gerçek olsun. Ben bu işin içerisinde bir gerçeklik olduğunu düşünüyorum. Tabii ne kadarı gerçektir, ne kadarı hayaldir ayrı bir tartışma. Ayrı bir Ama tartışma. bu kadar dumanın tüttüğü bir yerden de yani hiçbirisi gerçek değildir demek de çok iddialı bir Tabii, söz. Yani kesinlikle. hani hepsi gerçektir demek ne kadar iddialıysa hiçbiri gerçek değildir demek de o kadar iddialıdır diye düşünüyorum. Hocam ağzınıza sağlık. Tabii bu konuya dair tartışmalar sürecektir. Özellikle ya hala 2026 yılındayız ve yeni bulgular çıkıyor. Ya Göbekli Tepe şurada çıkalı kaç yıl oldu mesela. Ve bütün o tarih silsilesini etkileyen ciddi makaleler yazılan, o tabloyu değiştiren bir noktaya geldi olay. Ve bunun gibi aslında başka yerlerde işte Türkiye'de de yine aynı şekilde bütün dünyada. Sanıyorum ki bunlar yeni şeyler çıkmaya başladıkça tarih de o noktada değişmeye başlayacak artık. Bunları da hep beraber izliyor olacağız. Tabii sizleri de davet ederek bunları konuşmaya, anlamlandırmaya çalışacağız. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Ben kitabımda bütün bu hikayelerin okuyucunun çok rahat böyle kendini yormadan biz baştan beri sohbetimizin en başından şu dakikaya kadar çok yoğun ve ister istemez karışık konuları ortaya serdik. Birbiriyle bağlantılarından bahsederek. Fakat bu kadar karışıklığın içerisinde esas önemli olan şu. Bütün bu hikayeler bugün dünyamızın mevcut şekillenmesinde nasıl rol oynamış? Bir ilgisi var mı? Şimdi başlangıçta hiçbir ilgisi yok gibi gözüküyor. Fakat bayağı ilgisi var. Nasıl? Ben bunu müsaadenizle kitap ikinci cildi çıktıktan sonra tekrar konuşmak istiyorum. Oraya saklıyorsunuz. Evet. Oradaki sırda. Ağzınıza sağlık hocam. Sağ Tabii olun. hocamızın ilk cildi, o saklanan Dünya Tarihi kitabının ilk cildi de sanıyorum yakın dönemlerde çıkacaktır. Onu da yine duyurusunu Şira Yayınları hesaplarından sizlere yapmış oluruz değerli izleyiciler. Tekrardan ağzınıza sağlık hocam. Teşekkür ederim. Evet değerli izleyiciler, Atlantis Movie'yu konuştuk. Bir sonraki programda bakalım hangi gizemi konuşup anlamaya çalışacağız. Hep beraber değerleneceğiz. Yorumlarda da sizlerden bu noktada tavsiyelerinizi bekliyor olacağız. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Hoşça kalın.